Evet arkadaşlar, RC Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben El Profesör. Bugün yine karşınızda çok çılgın bir videoyla beraberiz. Şimdi bugünkü videomuzda bir ESC'miz var. Yani elektronik hız ünitesi. RC araçlarda, elektrikli RC araçlarda bataryadan gelen voltajı motorun üzerine kumandadan gelen sinyalle çok veya az vermesini sağlayan ve aynı zamanda ileri veya geri gitmesini sağlayan bir elektronik ünite. Şimdi bu ESC'lerin fabrikasyon olarak birçok değerleri var. İşte bazı ESC'ler fırçalı motorlu motorlara yönlendirme. Bazı ESC'ler fırçalı motorları çalıştırır. Bazı ESC'ler fırçasız motorları çalıştırır. Bazıları teknelerde kullanılan su soğutmalı, bazıları yine hava soğutmalı olan ESC'lerdir. Bazı ESC'ler yüksek performanslı ESC'lerde ESC'nin hemen üst tarafında minik bir fan bulunmaktadır. Yüksek performansta çünkü akım fazlasıyla çekileceği için dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olmaktadır. Şimdi arkadaşlar ESC'mizi test etmeden önce konfigürasyonumuza bir bakalım. Bir adet güç kaynağımız var. Ayarlı bir güç kaynağımız var. Bu ayarlı güç kaynağımız ile ESC'mize voltajı arttıracağız ve sonucu göreceğiz. Normal şartlar altında şu anda testini yapmakta olduğumuz ESC'miz 7.2 voltluk standart fırçalı motor hareketi veren bir ESC. Bu arada kumanda veya receiver kullanmıyoruz. Şu şekilde servo tester dediğimiz ESC'ye istediğimiz ayarda güç verebilmek için bir servo test cihazı kullanıyoruz. Bu aynı zamanda kumandanın yaptığı vazifeyi yapmış olacak. Şimdi ayarlı güç kaynağımızda voltaj ayarımızı yapıp ESC'mizde ne gibi bir hatalı durumda neler olacağını göreceğiz. Şimdi hazırsanız mutfak zamanı. Evet arkadaşlar, daha önceki özellikle lityum polimer batarya patlatma videomuzda arkadaşlarımızdan bir takım geri dönüşler aldık. İşte ciğerlerimizle alakalı, işte ne bileyim gözlerimizle alakalı. Biz gerekli olan tüm güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Tabii bu sefer şöyle bir güvenlik önlemimiz var. Şu anda bu beyaz görüntü alıyoruz. Böyle çok kötü gözükmeyen bir görüntü alıyoruz arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız? Bu sefer bu kadar fazla bir patlama olmayacağını tahmin ettiğimizden dolayı bu gözlüğe şimdilik ihtiyaç duymayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi güç kaynağımızda burada görüldüğü üzere voltaj değerlerini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şu anda henüz ESC'mize elektrik akımı vermedik. Bakalım görelim ne olacak elektrik akımını fabrikanın belirlemiş olduğu değerlerin üzerinde ESC'mize verirsek. Haydi bakalım, şimdi deniyoruz. İlk olarak güç kaynağımızı açtık. Voltaj değerimiz 0.64. Bunu yükseltiyoruz ve şu anda 3 voltlarda ESC'mize elektrik gelmeye başladı. Evet. Bakın 3.74 voltlarda. Bu arada gaz ayarını bu servo tester üzerinden maksimuma getirdik. Şöyle motorumuz dönüyor. Motorumuzun döndüğünü görmek için ucuna bir bant bağladık. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Normal şartlar altında yavaş devirli bir motor kullandık. Bazı şeyleri daha iyi görmek açısından. Evet arkadaşlar, voltaj değerimizi yükseltiyoruz. Şu anda 4 voltlardayız. 4.5 voltlardayız. ESC'mizde herhangi bir ısınma göremiyoruz. Evet, birazdan bir patlama olabilir ESC'mizde. Evet, 6 voltlardan ilerliyoruz arkadaşlar. Birazdan ne olacak göreceğiz. Evet, 7 voltları geçtik. 8 volta geldik. Arttırıyoruz. Şu anda 9 voltlardayız. Evet arkadaşlar, şu anda 9 volt arttırıyoruz. Bakalım ESC'mizde ne gibi sorun oluşacak.
Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, bakıyoruz. Şu anda 14 voltlara geldik. Evet, 16 volt. ...19-20 voltlara geldik. ESC'miz ısınmış. Evet, görüyorsunuz şu anda 25 voltta. Evet. Gördüğümüz gibi şu anda ESC'miz patladı. Yani 25 volta geldiğinde şunu kapatabiliriz. ESC'mizde güzel bir patlama gördük arkadaşlar. Bakınız, bir duman. Kötü bir duman. ESC yanığı. Şimdi bunu ne yapalım? İçini açalım bakalım. İlk önce şu kabloyu bir keselim. Şu kabloyu bir keselim. Motordan bir kabloyu ayıralım. Evet. İlginç deneyler serisi. Bir ESC patlatma olayı. Bakıyoruz efendim. Şimdi çok kötü kokuyor arkadaşlar. Siz bunu sakın denemeyin. Evet. Oo. İçeride kan gövdeyi götürmüş. Evet. Her taraf leş gibi olmuş. Evet, burada bir takım şeyler var. Beyazlıklar var. Bu beyazlıklar tabii şey. Evet, şu soğutucuyu bir sökelim bakalım. Neresi patlamış? Evet arkadaşlar, güzel patlama oldu ha. Bu sefer tabii lityum polimer batarya patlaması gibi olmasa da bu arada çok aşırı bir sıcaklık var efendim. Evet. Bakalım nereleri patlamış. Evet. Bu arkadaşlar, şunlar MOSFET oluyor. MOSFET'lerin diplerinde yanıklar görüyoruz. Onun haricinde şu kısımda bir girişle alakalı bir komponent var. O da aynı şekilde patlamış. Bakın, şuradaki bulunan ince transistör veya MOSFET'ler patlamış. Şurada bir entegrecik var. O patlamış. Yani şu anda bu küçük bir ESC, minnak bir ESC. Aslında 1/10 asfalt tipi araçlar için kullanılan bir ESC. Ama ne oldu? Bu güzel bir şekilde patlattık bunu. Evet. Tabii burada bir pıt sesi duyduk. Normal şartlar altında şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bu ESC'ler tabii şu anda bizim aslında burada kullanmış olduğumuz motor düşük akım çeken, yani düşük amper çeken fırçalı bir motor. Düşük devirli bir motor. Dolayısıyla bunun yerine daha yüksek bir motor bağlasaydık bu 25 voltlara gelmeden çok daha kısa bir süre önce patlayacaktı. Arkadaşlar, bu arada tabii bu 1/10 asfalt tipi bir aracın ESC'si çok üzerinden fazla yüklü akım geçmiyor. Ama 1/8, 1/5, 1/6 gibi devasa araçların ESC'lerinde çok daha yüksek amper ve çok daha yüksek bir voltaj geçtiği için onlarda bu patlamalar tabii bu şekilde basit ve minik bir şekilde olmuyor. Buradan çıkartacak olduğumuz sonuç nedir? Araçlarımızın ESC'lerine hiçbir zaman fabrikanın belirtmiş olduğu değerlerin haricinde bir voltaj vermiyoruz. 2S'le, yani 7.4 voltla çalışan bir ESC'miz varsa bu ESC'mize kesinlikle deneme amaçlı bile olsa 3S batarya bağlamıyoruz veya NiMH batarya ile çalışan ESC'lerimize lityum polimer batarya bağlamıyoruz. Çünkü sonuç bu şekilde bir hüsranla bitiyor. Dolayısıyla bugün bu videomuzda herhangi bir duman, yara almadan patlama, alev vesaire görmedik.
gayet masum bir ufak bir ESC gördük ve bu ESC'yi patlattık arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda yine çılgın deneyler yapmaya devam edeceğiz. Hatta ve hatta böyle kurbanlık seçmiş olduğumuz bazı RC modelle alakalı bir takım parçaları ne yapacağız? Deneyeceğiz, göreceğiz. Neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda bilgiler alacağız. Evet arkadaşlar, ben El Profesör. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Yakındaki programlarımızda, yakındaki videolarımızda siz sevgili izleyicilerimize küçük küçük sürpriz hediyeler bekliyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güvenli hobi yapın. Sizleri çok seviyoruz.